TED biliyorsunuz, Technology, Entertainment and Design, ama her şeyden önce TED bir sunum harikası. Ve de TED'in 10 emiri var. Geçen sene de bunun üzerinde durmuştum. Konuşmacıların hepsi bunu aldılar sanıyorum. 10 emir aslında neyi bildiğinizden çok nasıl anlattığınız üzerinde de duran bir şey ya da en az onun kadar. Bir şey sormak istiyorum. Hayatında hiç sunum yapmamış olan kimse var mı aranızda? Bir el kaldırabilir mi? Hiç sunum dinlememiş olan? Ömrümüz sunumlarla geçiyor değil mi? Helak oluyoruz, harap oluyoruz. Peki bu sunum beni çok etkiledi diye çıkma oranınız günlük hayatta kaçtır diye sorsam? Bir sunum izledim, hayatım değişti dediğiniz var mı? Var. TED işte böyle bir şey. Çok büyük bir zevk gerçekten TED ortamında olmak. Çünkü hem en iyi fikirler var hem de en iyi fikirler en güzel biçimde sunuluyor, deliver ediliyor adamların tabiriyle. Şimdi 10 emirin birincisi diyor ki TED konuşmacılarına, büyük hayaller kurun. Size sorayım, biz bugün büyük hayaller dinledik mi? Dinledik diyorsanız alkışlayın. Peki. Diyor ki TED, izleyicilerin daima hatırlayacakları bir şey yapın, dünyayı değiştirebilecek bir fikir bulun. Şurada gördüğümüz sevgili arkadaşımızı alkışlar mısınız, Tolga'yı? Çünkü bu biraz önceden alkış oldu. Çünkü Tolga bütün gün boyunca fotoğraflar çekti. Şurada biz yerleştirdik onları. Çünkü çıkmadan önce öğrenmek aslında döngüsel bir şey. Hatırlamak için o dairenin içine bir daha girelim istedim. Hacı Bey hayallerinden bahsetti. Hayalleri sizi ateşledi mi? Aklımızda kaldı mı? Şimdi aslında bir Hacı Bey var, bir de başka bir ortamda çok sofistike bir başka Hacı Bey var aslında. Dikkat ettiniz mi? Yani What if education is a design project? Ne kadar güzel, ne kadar imrendirici. Hacı Bey yağlı boya tuvalleriyle şaşırtıyor. Dünyanın öbür ucunda Chicago'da sofistike tekniklerle fark etmiyor. Çocukların ruhunu ortaya çıkartmak istiyorlar. Hayalleri canlandırıyorlar. Beni en çok heyecanlandıran projelerden birisi oldu. Peki, burada mı arkadaşımız? Siz mi çektiniz fotoğrafları? Nasıl bir aşktır bu ve siz ne şanslı bir kişisiniz? Çok imrendim. Hemen tweet gönderdim. Bir sürü arkadaşımdan da cevap geldi. Girdik baktık çok güzelmiş diye. Elinize sağlık. Akdeniz'i seviyoruz gerçekten. Ama tanımadan sevmek olmaz. Sayenizde daha iyi tanıyacağız. Denizi seven bir başka kişi daha vardı, Dan Berber. Çok iyi dinledim sunumu. Ne diyordu, hatırlıyor musunuz? Yediğimiz balık, tavuklar balığa benziyor, balıklar tavuğa benziyor. Flamingolar günde 15 dakika mı uçuyordu? 150 kilometre uçuyor, geri geliyor çünkü orada balık daha lezzetli. Balık balık gibi tat veriyor. Ne kadar basit şeyler. Tarımın modelinden bahsediyor ama ideal bir TED Talk'tu bence. 10 emire en güzel uyanlardan bir tanesi. İkinci TED'in emiri, gerçek benliğinizi ortaya koyun. Gerçek benlik ortaya kondu mu gönülden gönüle bir sohbet oluyor, gönülden gönüle bir muhabbet oluyor. Değil mi arkadaşlar? Güzel güzel dinliyoruz. Hayallerinizi paylaşın, rüyalarınızı ve aynı zamanda korkularınızı diyor. Özcan, canım Özcan, dünyayı geziyor, masalların peşinden gidiyor, hayallerini anlatıyor ve bir insanın çöllerde, kaç gün kaldın en son gittiğinde Afrika'da? 15 gün çölde kalıyor, beyefendinin de yaptığı gibi. Hayalleri var, bize diyor ki bir insan bunu yaptıysa ben de yapabilirim, cesaret veriyor. Sevgili Serdar, o kadar güzel anlatıyor ki her şeyi, o kadar çok şaşırtıyor ki, hayallerinin peşinden gitti, o ekipler amiri oldu. Her gördüğümde ona amirim diyorum. Çok çok severek izliyoruz, tabiri caizse. Ahmet Şevik Bey, ne kadar güzel bir şey anlattınız. Ben gerçekten bilmiyordum bu Anadolu öyküsünün bu kadar hayırlara vesile olduğunu. Melekler bizi korudu dediniz. Ben teşekkür ediyorum o çocuklar adına. Çok güzel bir öyküydü. Kolalanmış gömlek örneği de güzeldi gerçekten.
Üçüncü TED'in emri, karmaşık olanı yalınlaştırın. Ömrümüz PowerPoint'lerle geçiyor. Seth Godin'in PowerPoint kullanmayın diye bir şeyi vardır, küçük yazısı. Okumanızı öneririm. Yani gönderin o zaman sunumu, anlatıp hayatımızı karartmayın diyor aslında. Ömrümüz PowerPoint'lerle ziyan oluyor. Onun için karmaşık olanı yalınlaştırın, zekanızla şaşırtmaya çalışmayın, ay ben ne akıllıyım diye. Soyut kavramlarla konuşup karşı tarafa sen hiçbir şey bilmiyorsun hissi vermeyin, açıklayın, örnekler verin, öyküler anlatın diyor TED. Şimdi Fred Alan Wolf, Dilara çok severmiş, Doktor Kuantum, ben de tanıyorum. What the beep do we know galiba, seyrettiniz mi? Orada çok tanınmış, çok bilinen bir kişidir, Türkiye'ye de gelir gider Doktor Kuantum. Ne kadar yalın, ne kadar keyifli anlatıyor en sofistike konuyu. Yankı Bey, psikiyatri dendiğinde halkın anlayabileceği dile getiren bir kişidir. Çocuklarımıza yol gösterir, ailelere yol gösterir. Ne kadar yalın, ne kadar güzel anlattı. Hayatımın en mutlu anıymış bilmiyormuşum, anlamamışım. Dediğiniz oluyor mu? Meğerse ben o adamı çok sevmişim ya da o kadını. Ah çocukluğuma dönseydim dediğiniz oluyor mu? Ne kadar güzel anlattı. Mutluluğu anlayamamamızı. İlk TED videolarından bir tanesi. Birinciydi galiba değil mi Ali bu? Sir Ken Robinson. Ne kadar renkli bir adamdı. Dikkat ettiniz mi? Ne anlatıyor bu, nasıl bir geyik filan diye bakıyorsunuz. Hiç PowerPoint yok, bir sunum yok, bir şey yok. Hayatı değiştirecek cümleler ediyor. Çünkü yalınlaştırmış, çünkü sindirmiş, çünkü hayatının parçası haline getirmiş. Çok ilham vericiydi. Ne güzel konuştunuz azizim. Çünkü hayatınızı paylaştınız tüm samimiyetinizle. Zaten bugünün temaları da oydu. Yüreğinin götürdüğü yere git, istediğini yap, ruhun ne istiyorsa onun peşinden git. İlham veriyor. Eğer bir çocuk dinlese, hayatı değişse çok anlamlıdır sunumumuz. Eminim çok çok daha fazla kişiye dokunuyor bu söylenenler. İnsanların duygularıyla iletişim kurun. Bizler sol beyin insanları olmaya eğitiliyoruz. Sürekli bir biçimde ikna etmeye çalışıyoruz. Bir şeyleri satmaya çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Karşı tarafa bir şeyleri ne kadar bildiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Halbuki gülerken öğreniyoruz, ağlarken öğreniyoruz. Çocuklukta öyle değil mi? Elimiz yanmazsa öğrenmiyoruz. Uf olmazsa, cız olmazsa öğrenmiyoruz. İnsanların duygularıyla iletişim kurdu hocam. Çok duygulandık, ayağa kalktık, alkışladık. Çünkü o çocuklar bizim çocuklarımız. Çok güzel bir örnek. Bu kadar mı güldürülür Erdil Bey? Bu kadar mı hoş olur? Yani reklam ajansında çalıştım ben yıllarca. Sunumlarda hakikaten ömrümüz geçti. Ajanslar sizi izlemeli. Nasıl sunum yapılır? Görmeliler. Hayatları değişir. Çok da başarılı olurlar. Bu improvize çalışma da çok çıktı tabii. Arkadaşımız bu balık sunumunu yapan Hakan Bey burada. Mesela ben ondan böyle fallar, yıldızlar falan beklenir diye düşünüyordum. Hiçbir biçimde değil. Çok soyut şeyleri çok somut biçimde anlattı. Akrep değişimi sembolize ediyor. Farklılıkların üzerinde durdu. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Neden bu kadar başarılı olduğunuzu anladım. Egonuzu şişirmeyin diyor. Hepimizin en büyük derdi, alkış almaya bayılıyoruz. Bir süre sonra da ben ne kadar iyiyim, ne kadar iyiyim oluyoruz. Ve de şirketimizi anlatıyoruz, okullarımızı anlatıyoruz, ne kadar başarılı olduğumuzu anlatıyoruz. İnsanları kaçırmanın en önemli yolu. Ben bir konferans canlı türüyüm. Mutlaka konferanslara gidiyorum, dinliyorum, bir kısmında konuşuyorum falan. Büyük bir bölümünü dinledikten sonra ilham almak yerine Allah'ım ben bir böceğim, bunlar her şeyi biliyor, ben niye yapamıyorum hissiyle ayrılıyorum. Halbuki en güzeli ben yaptım, sen de yap hissi verebilen konuşmalar. Stuart Brand öyleydi, bu ekosistemle ilgili. Yaşlı başlı bir amca. Biraz hızlı geçti videolar, vaktiniz olduğunda dönüp bir izleyin. O kadar büyük bir iş yapmış ama o kadar tevazuyla anlatıyor. Aynı şey, Profesör Oğuz, yanlış yazmışız, Özcan, son derece başarılı bir hoca. Ne kadar yalın, ne kadar güzel anlattı. Ülkemizin medarı iftiharlarından bir hoca. Yalın, sade ve keyifle dinledik kendisini. Transiberia, ne kadar hoş müzisyenlerdi. Beni siz var ettiğiniz sevgili izleyicilerim havasına falan girmeden
hayatı son derece güzel paylaşan, yarattıklarını paylaşan kişilerdi. Sizi de o kategoride görüyoruz. Çok keyifli ve çok güzel bir sunumdu gerçekten. Sahnede satış yapmayın diyor TED. Bizim en büyük problemimiz o. Her şeyi reklam için kullanıyoruz. Reklam Efendim? Kitaplarımızı tanıtıyoruz, doğru. Her şeyi tanıtıyoruz. Sahnede TED o kadar strict ki bu konuda. Sahnede ürün ve hizmetlerinizi asla tanıtmayın diyor. Kitabı belki dışında bırakabilirim. Bilemiyorum, onu artık patron orada değil mi? Ne dedik? Ave Sezar. O karar veriyor. Ama TED hiçbir biçimde, eğer biz sormadıysak hiçbir biçimde eklemeyin diyor. Yedincisi, bunu bir tek ekipler amiri yaptı. Diğer konuşmacılar hakkında yorum yapmak. Bu biraz işi ısıtıyor. Değil mi? Bir sayın patronla muhabbetiniz oldu. Farklı görüşler enerji verir, heyecanlı bir destek verir. Biz maalesef Türkiye'de bunu kötü kullanıyoruz. Çok fazla kavga ediyoruz. Bir evvel konuşulana hakaret ediyoruz veya ilginç bir şey var. Onun üzerinden espri yaparak alkış almaya çalışıyoruz. Halbuki onu küçük düşürüyoruz. Dikkat edin. Bir evvelki hocanın anlattığı kadar ben iyi anlatamayacağım ha 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 filan diye konuya girerler. Bir evvelki hocanın anlattıklarını bir anda yere sermektir. Halbuki bu farklı görüşleri heyecanlı bir biçimde aynı potada eritmenin yolunu aramak lazım. Mümkünse konuşmanızı notlardan okumayın. Mesela Dilara çok şekerdi. Ben çıkacağım, anlatacağım dedi. O kakao bizim için güzel bir deneyimdi. Çok nasıl buldunuz kakao deneyimini, çikolatayı? Üzümle karıştırdınız mı? Konuşmanızı zamanında bitirin. Şimdi zamanla ilgili bir derdimiz olduğu kesin. Yönetemiyoruz. Bütün insanlık için öyle. Biz de hamasi bir kültürden geliyoruz. Mesela burada şeyi koydum. İşte Özcan konuşurken önde şurada duruyor. Konuşmayı, bitirmeyi hatırlatan şey. Erken bitirmekte bile fayda var konuşmayı. Genellikle aşıyoruz. TED de bunu diyor ki 18 dakikada pek çok şey anlatılır. Ali ilk hayaliyle geldiğinde TED'i ben Türkiye'ye getireceğim diye en çok bunun üzerine duruyor. 18 dakika. 18. dakikada kesiyorlar mikrofonları. Doğru mu Ali? Uyarıyorlar. Peki 18 dakikalık bu konuşmalar sizi doyurdu mu? Alkışlayalım mı mesela evetse? Peki ben buna doyamadım, bir 2 kat daha dinlerdim diyen var mı? Önümüzdeki sene için alternatif. Vazgeçmeyeceksin. Sonuncusu prova yapmak. Bunu ben burada Demet Hanım'a sormak istiyorum, profesyonel bir yıldız olarak. Her şeyden önce prova yapıyor musunuz? Bu çok ilginç bir soru. Çünkü genelde bana hep şey diyorlar. Demet Hanım, canlı yayın için sizinle bir program için çalışmak istiyoruz. Tamam, peki çalışalım. Doğaçlamanız çok iyi olduğu için işte prova zamanımız yok. Acaba işte bir yarım saat önce gelip hani halletsek ve o tarz işleri kabul etmiyorum. Çünkü insanlar doğaçlama yapılan şeylerin orada olduğunu zannediyor. Hayır, ben bu gördüğünüz şeyleri aslında size getirebilmek için o kadar çok zaman, o kadar çok insanın üzerine denenmiş, prova yapılmış, Halil'le, orkestra olsaydı orkestrayla inanılmaz provalar yapılmış bir dönem oluyor ki ve ben bilhassa asla ve asla kendim vücut ve beyin otomatiğe almadan sahneye çıkmıyorum. Bu çok önemli, özellikle genç arkadaşlara. Provasız bir iş olmuyor. Çok çalışmak lazım ve mutlaka sunumları önceden prova yapmak lazım. Çünkü bellek size bir anda oyun oynayıveriyor. Bu 10 emirimizin sonuydu. 10 emir bittikten sonra TEDx'in çok sevdiğim felsefesi, dünyayı değiştirecek bir şey yapın diyor. Kendimize soralım, dünyayı değiştirecek ne yapıyoruz? İlla büyük şey olması gerekmiyor. Eğitimi değiştiriyoruz. Beni en çok etkileyen 2 proje olarak bunları kalbime yazdım. Doğu ve Batı sentezi olarak. 9 tane çocukla hayatı değiştirmeye başlamak. Kocaman fabrikalar kurmak kadar önemli. Çok büyük formüller bulmak kadar önemli. Hayata ne kadar katkımız olursa o kadar katkıyı yapmamız gerekiyor. Bu katkıyı yapan ekibe teşekkür ediyorum. Sizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seneye buluşmak üzere inşallah.